Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar ne olur sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Dolar ne olur, ne olacak soruları hepinizin aklındaki sorular. Dolar buradan yükselip 18 lira 40 kuruş seviyesine gidecek mi? Yoksa dolar düşüp tekrardan bir düzeltme seviyeleri içerisine girecek mi? Hepinizin merakla beklediği bu sorular için teknik analiz bizlere neler gösteriyor? Sizlerle birlikte bu video içerisinde bunları bulmaya çalışacağız. Evet, videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atıp kanalıma abone olmamış arkadaşlarımız varsa da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz sevgili dostlarım. Evet, bu arada hastalığımın seyrini merak edenler için hemen ufak bir bilgi vereyim. Arkadaşlar, şu anda durumum gerçekten çok iyi. Aşılama sürecinde 3 aşımız tam olduğu için bu hastalık sürecinde gayet hafif bir şekilde atlatıyoruz. Tabii halsizliklerin olduğu ve bu halsizliklerin zaman zaman beni zorladığı, boğazda hafif ağrı ve hafif ses kısıklığı şeklinde sürecimiz devam ediyor. Yalnız her geçen gün kendimi biraz daha iyi hissediyorum. O yüzden bana geçmiş olsun dileklerini ileten tüm arkadaşlarımın hepsine buradan çok çok teşekkürlerimi iletmeyi de bir borç olarak bilirim. Evet sevgili dostlarım, Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası Başkanımız Şahap Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar, ayrıca Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar önemliydi. ABD'nin 0,75 bas puanlık faiz artışının ardından ABD büyüme verilerimiz de geldi. ABD büyüme verileri maalesef ki Powell'ın iyimser düşüncelerinin aksine eksi 0,9 civarında gelerek iki kez üst üste küçülme şeklinde bir ABD büyüme verisi yaşadık. Bu da ABD'de işlerin yolunda gitmediğinin sinyallerini piyasaya vermiş oldu. Bu sinyallerin ardından sevgili dostlarım, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar da var. Şahap Kavcıoğlu Türkiye ekonomisini dünyada örnek göstererekten bakın tüm dünya üzerinde resesyon konuşulurken Türkiye'nin ekonomisinin resesyonla hiçbir şekilde anılmadığının altını bir kez daha Şahap Kavcıoğlu çizmiş oldu. Şimdi biz de burada şu soruyu sorabiliriz. Biz resesyonla anılmıyoruz fakat bu yüksek enflasyon altında insanların ezildiği gerçeğini nasıl yok edeceğiz Sayın Şahap Kavcıoğlu sorusunu da Şahap Bey'e iletmek lazım. Acaba resesyon bir durgunluk süreci içerisine girip enflasyonun aşağı düşmesiyle birlikte aldığımız maaşların enflasyon karşısında erimemiş olması bizler için daha iyi olmaz mıydı? Tabii bu göreceli bir konu. Sizler de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yazarsanız iyi olur. Asgari ücretin 5.500 TL olduğu günümüzde enflasyonun devamlı yukarıya gitmesi maalesef ki asgari ücretli veya bunun bir tık üzerinde maaş alanları bile olumsuz bir yönde etkilemeye devam ediyor. Yani bu aldığımız maaşlar bile yetersiz seviyede kaldığı için maalesef ki insanlar zaten gene harcama yapamadıklarından dolayı bizde de bir gizli resesyon sürecinin olduğu aşikar sevgili dostlarım. Şahap Bey'in ayrıca açıklamaları arasında enflasyon verileri de vardı. Enflasyon verileri beklentilerini %50 arttıraraktan sevgili dostlarım %40'tan %60 civarına doğru Şahap Kavcıoğlu yükseltmiş oldu. Bu da demek oluyor ki enflasyonda herhangi bir düşüş sürecine Merkez Bankası da inanmıyor. İlerleyen günlerde enflasyonist baskı maalesef ki iyiden iyiye kendisini göstermeye devam edecek. EYT'li arkadaşlarımız için hükümet tarafında çalışmaların başladığı basına yansıyor. Bu da EYT'li arkadaşlarımız için iyi bir süreç. Fakat EYT'li arkadaşlarımızdan gelen mesajlar var. Bu mesajlar içerisinde en fazla EYT'li arkadaşlarımızın hükümet tarafından istediği olay EYT'nin iptal edildiği dönem öncesindeki hakları neyse EYT'linin aynı şekilde bu haklardan faydalanaraktan emekli edilmesini istiyorlar. Herhangi bir şart veya koşulun öne sürülmemesi
gerektiğini EYT'li arkadaşlarımız buradan bana bildirmişler. Bunu da bizim kanalımız aracılığıyla bizi dinleyenler varsa onlara iletmeyi bir borç olarak bilirim sevgili dostlarım. Ev ve konut fiyatlarına geldiğimiz zaman konut fiyatlarındaki yukarı yönlü artışlar, TOKİ arkadaşlar yeni ucuz maliyetli ev yapımına başlayacağını duyurdu. Bu da ev almak isteyen sevgili dostlarımız için, yani 1 milyon veya üzerinde parası bulunmayan sevgili dostlarımız için bir fırsat anlamı taşıyabilir. O yüzden TOKİ'nin bu ev kampanyaları takip edilebilir. Buradaki fiyatlar takribi olarak 600 bin ile 800 bin arası olacaktır diye tahmin etmekteyim. Ayrıca taksit imkanları da olacak. Ev alma fırsatı kollayanlar için burada çekilişle yapılacak olan evlere de bakılabilir. Ayrıyetten elde kalan konutların satışı var. Bunlar da %10, %20, %30, %40'lık peşinatlar şeklinde satışa sunuldu. Bunu da gene basından araştırıp bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Ev alma hayali kuran sevgili dostlarımız için. ÖTV ile ilgili herhangi bir açıklama henüz gelmedi. ÖTV'nin kalkıp kalkmayacağıyla ilgili sorunun cevabı Sayın Cumhurbaşkanı'nda saklı. Bunun ÖTV'nin çıkmasıyla birlikte dolarda geriye dönük hareketler yaşanabilir mi şeklinde sorular vardı. Evet, ÖTV'nin çıkmasıyla arkadaşlar elinde dolar tutan, araba almak amaçlı elinde dolar tutan yatırımcılar olabilir. Bunların dolar bozdurma süreci olacağından dolayı bir miktar dolar kurunda aşağı yönlü hareketler görebiliriz. O yüzden ÖTV'nin çıkmasıyla birlikte bir düzeltme hareketi, evet ufak da olsa, dolar kurunda yaşayabiliriz sevgili dostlarım. Evet, şimdi dolar kurunda ne olur? Dolar kuru ne olacak sorusunun cevabı, teknik olarak baktığımız zaman dolar kurunda 17 lira 86 kuruş civarı bizler için önemli olacak. Günlük kapanışlarda 17 lira 86 kuruş bizim için önemli. Bu mesafenin üzerinde kalındıkça, bakın burada kapanışlar devam ettikçe bizler yukarıda 18.25 ilk etaptaki direnç bölgemiz ve ana hedef bölgemiz 18 lira 40 kuruş civarına doğru dolar kurunda yukarı yönlü hala da atakların gelmesini bekleyebiliriz. 17.86 altındaki hareketlerde ise bir düşüş, yani düzeltme süreci başlayabilir. O yüzden 17.86 kapanışları önemli bir şekilde takip edilecek sevgili dostlarım. Kısa vadede doları takip eden sevgili dostlarımız için burada gene 17.77 seviyesi önemli bir destek olarak kendini korumakta. Günlük kapanışlarda da 17.86, 17.77'den geçen destek önemli olacak. Bu hafta itibariyle sizlerle birlikte bunu takipte kalacağız. Şimdilik geçmişteki kapanışlarımıza baktığımız zaman 17.86 üzerinde dolardaki kapanışlar olduğu, kısadaki kapanışların 17.86 seviyesi üzerinde olduğu ve bu da bize hala da dolarda eğer ki dıştan bir müdahaleyle baskılama sürecinin yaşanmayacağı bir dönem olduğunu varsayarsak arkadaşlar, hala da yukarı yönlü dolar kurunda 18.25 ve 18.40 Türk Lirası civarına doğru yukarı yönlü baskının devam etme ihtimalinin devam ettiği de görülmekte. O yüzden dolar kurunda 18 ve üzerinde alım yapılabilir mi? Şimdilik arkadaşlar 17 lira yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla 18.25-18.40'a doğru dolar kurunda ben bir alım seviyesi durumuna girişmem. Çünkü burası kuvvetli bir direnç gösterecek alandır. Burada satışların bol gelme ihtimali de var. Yani büyük miktarda bir satışın burada gelebilme ihtimali de oldukça yüksek. Yani buraya yaklaştıkça bir düzeltme seviyesinin dolar kurunda aşağı yönlü gelme ihtimali de fazla. O yüzden bu civarlardan alım yapmayıp beklemede kalınması uygun olacaktır diye düşünmekteyim. Öbür taraftan 18 lira 40 kuruş seviyesini yukarı yönlü kırar isek, işte o zaman arkadaşlar bizler için yukarıdaki boş alanın doldurulma süreci içerisinde de 19.50-20 liralar civarına doğru hızlı kur atakları yaşayabiliriz. Bu da ihtimaller dahilinde. Fakat ben şimdilik bu ihtimalleri Eylül
Eylül'ün 15'inden sonrasına doğru geleceği inancındayım. Yani o yüzden şu aralar 18 lira üstünde, dolar kurunda 18.25, 18.40'a gidilse bile buralardan bir düzeltme sürecinin beklenilmesi gerektiğini düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Evet, dolar ne olur diye sordunuz. Dolar ne olabilir sorularını buradan sizlerle birlikte yanıtlamaya çalıştık. İnşallah videomuz sizler için olumlu olmuştur. Kafanızdaki sorulara cevap bulabilmeniz açısından iyi bir video olmuştur diye düşünmekteyim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.